Merhabalar, Renault Master aracın yanındayız. 2008 model 200.000 kilometrede. Tamamen sahibi tarafından yapıldı ama sahibi tabi biraz yetenekli birisi. Fikret Rakıcı, ondan da bahsedeceğim. Bu araç 18 koltuklu bir minibüstü. Şu an gördüğünüz gibi her yerde cam yok. Bazı yerleri Fikret kapattı. Bu yalıtım için önemli bir kriter. Burada sac yapıldı. Sacı tam fitile denk getirdi. Daha sonra buraya da karavan camı kullandı. Bu çok değişik bir karavan cam. Bundan da bahsedeceğim. Farklı bir cam ve uygun, yerli üretim. Burada dış elektrik var. Burası tamamen körlendi. Burada tuvalet camı görüyorsunuz. Tavanda tavan sepeti mevcut. Onu da Fikret kendisi yaptı ve güneş panelleri. Güneş panelleri de tavan sepetine monte. Bu şekilde de değiştirmesi ve tamiri, bakımı daha kolay. Burada şofbenin bacasını görüyoruz. Burası da gene aynı. Burada alüminyum kompozit var. Gene camın yerine uydurdu. Camın fitiliyle monte etti. Böylece de kaynak derdinden kurtulmuş oldu. Burada da 30-50 bir cam var. Onun haricinde arka kısımlarda camlar duruyor. Fakat camları stickerla kapattı. Burada görüyorsunuz zaten. Burası da aynı. Yukarıda kamera ve led var. Arkadaşlar bu kameralar ışık olmadan çok bir işe yaramıyor. Geri gelirken göremiyorsunuz. Özellikle kamp alanlarında geri gelmek biraz sıkıntı oluyor arazide. O yüzden onu kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir göstereyim. Araç diri duruyor. Burada tente var. Yerli bir tente. 3,5 metre miydi? 3,5 metre. 3,5 metrelik bir tente. Burada da gene alüminyum kısım var. Bunu neden yapıyor? Buradaki camları küçültürseniz ısı yalıtımından kazanmış oluyorsunuz. Burada bir sticker uygulaması var. Cam duruyor. Burada orijinal camı mevcut. Bu okul taşıtıydı. Okul taşıtı olunca otomatik kapı ile geliyor. Ama otomatik kapı bazen çok kullanışlı olmuyor. O yüzden bunu çoğu karavancı iptal ediyor. Bazıları seviyor. O sizin tercihinize kalmış. Şunu da ekleyeyim. Burada 2 tane aydınlatma var. Bunlar tente altına geldiği zaman arkadaşlar montajı daha basit oluyor. Ve yeterli ışık veriyor. Burada çok büyük lamba kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Çok büyük lamba aşırı ışık yaptığı için bazen insanlar o ışıktan rahatsız oluyor kamp alanında. 2 tane yaparsanız eğer birini açıp birini kapatma şanssız da oluyor. Bunu şiddetle tavsiye ederim. Onun haricinde dışla ilgili bir şey yok. İçine doğru girelim. İçine doğru girerken bizi dış masa karşılıyor. Bir gösterebilir miyiz? Bu karavanın özelliği, Fikret bunu elinden geldiği için mümkün olduğu kadar uyguna ve kendisi yapmış. O yüzden maliyetinden bahsedeceğim ve burada pratik şeyler göreceksiniz. Yani nasıl bir şey daha ucuza mal edilebilir onu göreceksiniz. Mesela burada bir masa var. Açılabilir kamp masası. Çok güzel. Kayın. Burada kayın kullanılmış. Kayının özelliği çok sağlam bir ahşap olmasıdır. Çok güzeldir. Kontradan daha sağlamdır. Biraz da şık duruyor açıkçası. Ben kayın rengini seviyorum. Orada 3 tane menteşe var. Burada da aslında bir standart ayak var. Ama Fikret bunu kesip biraz incelterek buraya bir vida takarak bunu katlanabilir ayak haline getirmiş. Burada da bildiğiniz Pimapen güvenlik kilidini kapak olarak kullanmış. Çok şık duruyor gördüğünüz gibi. Hiç sırıtan bir şey yok. Hemen yanında buzdolabın havalandırma menfezini görüyorsunuz. Muhakkak bir havalandırma menfezi koymanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu buzdolapları sıcağı içerideki ısı enerjisini dışarıya aktarmayla soğutmayı gerçekleştiren ürünlerdir. Küçük bir alüminyum çıta görüyorsunuz. Bu şık olmuş. Giriyoruz içeriye doğru. Hemen şu dönerli oturma grubu bizi karşılıyor. Bu araç 3+1 ruhsata işli. 4+1 pardon. 4+1 ruhsata işli. Koltuklar dönerli ve Fikret bunları da kendisi yapmış. Bu dönerli mekanizmalar benim videolarımda var. Onu da eklerim. Fikret de o videolarda görmüş zaten. Kaynaktan da anlıyor. Bu düz bir şekildeyken 2 tane plaka kestiriyor. Plakaları kaynattıktan sonra şu mekanizma kullanıyor. Ama bu koltukta bir değişiklik var. Onu gösterebilir miyiz Fikret?
Şimdi bu mekanizmada eğer bakın şu hareketi yapması çok önemli. Öbür türlü siz sağdan soldan zorlanırsınız. Bak ileri geri gidiyor. Mesela oturma grubunda da bunu yapabilirsiniz. İleri geri alabilirsiniz otururken. Bu çok önemli bir detay. Şu parçanın olması, şu boşluğun olması çok önemli. Görebiliyor musunuz burada? Yeterli ışık var mı? Burada bir geniş alan var. Aynı şekilde tekli koltuk da dönüyor. Tekli koltuk da çok rahat bir şekilde dönüyor. Fikret bunları 350 TL'ye mi mal etmiştin? Bu 350 TL. O hazır aldım onun mekanizması. Sadece uydurdum ona. O da uymuyordu. Çok ona. Güzel. Yani şu ikili koltuğun döner mekanizmasını 350 TL, yani bundan 5 ay önce Fikret karavanı bitirdi. Ona göre hesap edin. Tabii ki biraz artmıştır ama gene de eline sağlık. Çok güzel olmuş. Büyük bir başarı böyle bir şey başarabilmek. Onun haricinde burada güzel bir masa var. Masa önemli bir detay. Masayı açıklamak istiyorum. Evet, masanın tasarımı çok güzel. Hemen bir detay vereyim. Şurada bir denge ayağı var. Bu denge ayağını açtıktan sonra bu yük taşıyıcılığını arttıran bir detay. Şu şekilde açıyorsunuz ve gayet geniş. Gördüğünüz gibi 5 kişilik grupta oturup yemek yenebilecek güzel bir ortam oluşuyor. Masada dediğim gibi dönebiliyor. Koltuk. Güzel bir ortam var böyle. Bu da gene kayın. Çok sağlam bir ağaç. Bu şekilde kapanıyor. Böyle yaptığınız zaman da tam kapanıyor. Onu duvardan söktüğünüz zaman arkadaşlar altta da girme yeri var. Bu ayak da içine giriyor. Bu arada bu ayağı da Fikret gene çok pratik bir çözüm üretmiş. Bu bir masanın ters ayağı arkadaşlar. Masanın ters ayağı, bunu buradan büküp, yani bükmeyle açılıp içine girebiliyor. Oraya göre diğer taraf çıkıp burada bebek yatağı, yani çocuk yatağı oluşuyor. Bu da gayet pratik. Çok beğendim açıkçası işçiliği. Eline sağlık tekrardan. Onun haricinde burada karavan camı var demiştik. Bu karavan camından bir bahsetmek istiyorum. Fikret, sen de bir yardımcı olursan. Şimdi öncelikle bunun hava kısmı var. Mesela bu camlarda bilirsiniz giderken açılmaz genelde. Ama burada ünitesi var. Yani şuradan şuraya aldığınız zaman, ikinci yere taktığınız zaman bunu giderken de belli bir miktarda hava almasını sağlıyorsunuz. Tamamen açılması da şöyle. Şuralar ayarlı. Gördüğünüz gibi buralarda vidalar var. Alüminyumun içerisinde sıkabiliyorsunuz. İstediğiniz açıya getirip durdurabiliyorsunuz. Bu yerli bir cam. Antalya'da üretiliyordu. Antalya'da Serdar Bey. Antalya'da Serdar Bey. İlgilenenler isterse sosyal medyadan ulaşabilir kendisine. Şu an 6 ay oldu, 5-6 ay oldu kullanalı. Sende bir sorun çıkmadı. Yok. Böyle şeyler güzel. Biz reklam peşinde değilim ama güzel ürünleri de tanıtmak gerekiyor. Sonuçta yerli bir ürün ve çift cam, terleme de yapmıyormuş. Bu güzel özellikler arkadaşlar. Şimdi geldik şu kısma. Arkadaşlar bu böyle bir ünite gibi görüyorsunuz ama aslında bunların tamamını Fikret kendisi oluşturmuş. Mesela burada bir tahta parçası ve priz var. Burada bir tahta parçasıyla USB var. Bunları, tahtaları güzelce kesip siyah boyamış. Aynı sanki bir setten çıkmış gibi duruyor. Ben de ilk başta anlamamıştım. Şöyle yana dönüp ahşabın dokusunu fark edince anladım. Fikret elektrik konusunda da titiz. O yüzden hemen hemen her şeye ekstra düğme koymuş. Mesela girişteki lamba önemlidir. Fikret de buraya bir lamba koymuş ve çift kontrol var. Hem buradan kontrol edebiliyorsunuz hem de oradan. Şu kapının hemen girişinden. Böyle küçük detaylar çok önemli arkadaşlar. Kullandıkça zaten şekilleniyor. Siz bunun önemli ya da önemsiz olduğunu fark ediyorsunuz. Onun haricinde ne markaydı? Remis marka heki var. Çok güzel bir heki bu. Manuel olanlardan. Kendinden sineklikli. Şöyle açabiliyorsunuz arkadaşlar. Blackout perdesi var. Sinekliği var. Bu bununla birlikte geliyor arkadaşlar. Maalesef biraz bunların fiyatı arttı. Ama kaliteli ürün. Kalitesine diyecek bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bir de burası normalde böyle değil. Şimdi bu malzemeden bahsedeceğim. Çok güzel bir döşeme bulmuş Fikret ve bu döşeme ile karavanın bazı kısımlarını döşemiş. Çok şık duruyor. Onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi burada eklemek istediğimiz bu
bu araç ruhsatta 4+1 demiştik. Burada emniyet kemerli koltuk olması gerekiyor. Bu aracın standart koltukları. Fikret burayı yaparken sadece bu ikisinin yuvasına gelecek kısmın ayaklarının girdiği yeri kesmedi. Ben o zamanlardan Ve yükselttim 15 santim. Fikret'i ben yaklaşık 1 yıldır tanıyorum. Bu projenin de bazı kısımlarında haberleştik. İletişim halindeyiz. O yüzden ben de aracın geçmişi hakkında biraz bilgi sahibiyim. Yani sadece burada öğrendiğim bir araç değil. Şimdi şey de çok güzel. Fikret burada farklı bir akü kullandı. Hemen oturduğumuz yerin altında. Bunun altında da gene bir dolap var. Şimdi ondan bir bahsedelim. Şimdi oturduğumuz yerin altında aslında çok kalın bir yer yok. Tahmin ettiğiniz gibi 11 santim, 12 santim. 11-12 santim bir yer var. Ama burada farklı bir akü var. Life bu akü olduğu için arkadaşlar kalınlığı 7,5 santimlik bir akü düşünün. Bu tabi puntolanma yöntemiyle ve kartla kullanılabiliyor. Ama gördüğünüz gibi çok ince bir akü ve çok az yer kaplıyor. Bu güzelce sabitlenmiş. Sabitlenmesi çok önemli çünkü. Hemen yanında Webasto'yu görüyorsunuz. Webasto'nun çıkışı. Onun haricinde burada o size bahsettiğim bunlar arkadaşlar rayları. Koltuğun orijinal rayları. Bu sağlamlığını arttırıyor. Yani bir şekilde şasiye bağlamanız lazım. Yoksa arka tarafta insan taşıya. Tam belki yasal olarak geçersiniz ama insanları riske atmış olursunuz. Burada da bazı elektrik bağlantıları var. Burada da şarj etmek isterseniz bir akü şarj cihazı var. Dışarıdan elektrik aldığınız zaman aküyü şarj edebiliyorsunuz. Şimdi başka bir açıdan tekrar gösteriyorum. Bu şarj aleti. Burada da 1500 wattlık bir invertör var. Burada da röleler var. Röleler ne içindi Fikret? Biri Webasto için, öbürü de güneş panelleri için. Webasto ve güneş paneli için. Webasto ve invertör. Şurada da gördüğünüz gibi bir Paco şalter var. Bu neyi ayırıyor? O dış elektrik, kamp elektriği ve iç elektrik. İnvertörü çalıştırdığım zaman İnvertörün de on-off'u var. Evet. Webasto'nun çift çıkışı var. Bu önemli bir detay arkadaşlar. Daha etkili olmasını istiyorsanız ısıtıcınızın çıkışını arttırmanız farklı yönlere bakacak şekilde daha mantıklı oluyor. Burada MPPT görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da Webasto'nun kontrol ünitesi. Burada panosunu görüyorsunuz. Temiz su, pis su ve bütün kontrol ışıkları. Gayet detaylı bir pano hazırlamış. Güzel olmuş. Eline sağlık. Çocuk uyuduğu zaman da gözüne ışık gelmesin diye panonun ışıkları sönüyor. Pano aktif Vay. sadece ışıkları kapanıyor. Pano ışığı da iyi düşünülmüş. Çok güzel. Gerçi öyle aşırı bir ışık değil ama zifiri karanlıkta bu ışık bile insana fazla geliyor. Şu ahşaptan da bahsetmek istiyorum. Zaten Fikret'in YouTube kanalı var. Kendisi ahşap üzerine çok güzel çalışmalar yapıyor. Onun da linkini de koyacağım. Belki ileride farklı bir video da çekeriz Fikret'le. Ahşap işinde çok iyi ve tamamını kendisi yapmış. Tavanda 1. sınıf çam lambiri gördüğünüz gibi. Budaksız oluyor bunlar. 1. sınıf olunca. Ya da ekstra mı deniyor? Hiç budaksız olana. Ekstra da ek yok. Aha. Bunda ek var, budak yok. Ek var, budak yok. Ama eklerde görünmüyor. Bu kısımda ise kavak kontra mıydı burası? Kavak kontra, duvarlar kavak kontra 15 milim ama kavak kontra'nın duvar kağıdı kaplayacaktım. Sonra bunu buldum. Bu 6 milim kavak kontra ama kırmızı olduğu için bunu arkadaşım satamamış. Bunu ben alıp 9 santim genişliğinde işte 55 santim uzunlukta kesip kenarlarını da frezeyle pahlayıp böyle bir ahşap görünümü şeklinde kapladım. Bunlar kale bodur gibi düşün. Hepsi ayrı parçalar. Yani kanal açmamış. Ben ilk başta kanal açtı zannetmiştim. Bunlar birbirinden ayrı parçalar. Buraya uygun gelen yerlerini kesip alta geçiyor. Hani nasıl bir kale bodur döşüyorsanız aynı sistemde döşenmiş. Gayet güzel olmuş. Şimdi mutfak kısmından da bahsedelim. Mutfakta gene güzel bir kayın tezgah var. Emin Çelik'in ocağı var. Şeyden bahsedecektim. Arkadaşlar bu renk ve doku çok güzel olmuş. Güzel bir tercih. Ve bir pakete burası yetmiş. Burada görüyorsunuz gene cam küçültülerek bir kısma düşürülmüş. Burada tabii gene sineklik, güneşlik var. Siyah bir musluk görüyoruz burada. Güzel bir kısım. Şurada ahşap işçiliklerini göstermeye çalışıyorum.
Gayet güzel. Tabi detaylar var. İlerleyecek şeyler de var. Ha, şu çekmeceleri gösterelim mi? Stopunu nereye koyduğunu. Çünkü o ince bir ayrıntı. Şimdi arkadaşlar, normalde böyle bir çekmeceniz varsa bir şekilde durması lazım siz itelediğiniz zaman. Peki bakın, buralarda bir şey yok, göremiyorsunuz. Nerede peki? Gördünüz mü şurada? Bu çok güzel bir işçilik. Bunu buraya koyarak, yuvalarını da karşı duvara koyarak, zaten sona kadar gitmesini istiyorsanız, yani alanı iyi kullanmak için sona kadar gitmesi lazım. Orada da zaten stoplanıyor. Ve şık duruyor. Ve ucuz. İşte böyle pratik çözümleri olduğu için bu karavanı dikkatli çekmeye çalıştım. Detaylı incelemeye çalıştım. Fikret'in yaratıcılığı çok iyi. Yani bir şeyin yerine başka bir alternatifle daha ucuza mal edebilmek büyük bir başarı bence. Şöyle arka kısmını da detaylı bir göstereyim size. Şöyle dolaplar, ledler. Bu aracın orijinal minibüs araçlarda böyle klimalar geliyor. Bazen sonradan da takılıyor. Bazıları orijinal de oluyor. Bunlar ayarlanabiliyor. Araç çalışınca çalışıyor ama gayet güçlü hava soğutucular oluyor. Bu benim aracımda da var. Buradan bahsedeceğiz. Şimdi dolaplarla ilgili küçük bir detay daha göstermek istiyorum. Şuranın işçiliği ayrıca çok güzel. Burada dönüşlerde de. Bu var orada şey, komplike bir set var. 220. Burada da bir setimiz varmış. Gayet güzel. Bunları siyah boyaman çok şık durmuş. Bir bütünün parçası gibi. Yani burada bir siyah beyaz, bir ahşap renk ağırlıklı zaten. Çok aşırı renk olmamış, kullanılmamış. Burada dolabın içini görüyorsunuz. Şu çok pratik bir ürün arkadaşlar. Dolap bastığı zaman kapanıyor. Açıldığı zaman yanıyor. Direkt şuradan ışık vuruyor. 3 tane ledi var. Yeterli yani bu karanlıkta özellikle. Fazlasıyla işinizi görür. Kendi yaptı tamamen. O yüzden uyguna da getirdi. İşçiliği de gördünüz. Gayet güzel bir işçilik. Tebrik ediyorum tekrardan kendisini. Hop. Başka bir karavanda, başka bir modelde, başka bir projede görüşmek üzere o zaman. Fikret'in kanalının linkini aşağı bırakacağım. Ahşapla ilgilenenler olursa Fikret makine testleri de yapıyor. Oradan takip edebilirsiniz. Fikret, görüşmek üzere. Görüşürüz. Ellerine sağlık tekrardan. Hoşça kal.